Eğer Jujutsu Kaisen izlemeye başladıysanız, lanet kelimesi sizin için adeta bir tetikleyici haline gelmiştir. O kelimeyi duyduğunuz an biliyorsunuz ki ortada sıradan bir durum yok. Normalde insan negatif enerjiden hasta olur falan sanırdık ama Jujutsu dünyasında işler öyle yürümüyor. Burada negatif enerji boş durmayıp direkt canavar oluveriyor. Hoş geldiniz. Burası Jujutsu Kaisen efendim. Lanetler ne ayak? Lanet dediğimiz şey, insanların bastırdığı ya da serbest bıraktığı negatif duyguların, travmaların, korkuların ete kemiğe bürünmüş hali. Yani biz sinirlenip, "Abi bu nedir ya?" diye bağırıyoruz. Lanetler de ortalıkta başıboş takılmaya başlıyor. Bu lanetler tamamen negatif enerjide yaratılıyor ve direkt olarak insanlara hedef alıyorlar. Ama öyle gıcık olayım tarzı değil. Bayağı öldürmeye programlanmış gibi hareket ediyorlar. Trafikte kornaya basmakta kalmıyor. Bütün bu stresli hayatımızdan birer lanet fırlıyor desem çok mu abartmış olurum? Muhtemelen hayır. Yani insanlardaki stres oranını göz önünde bulundurursak dünya bir lanet patlaması yaşıyor olmalıydı. Ama şanslıyız ki her negatif his lanet olmuyor. Hepimiz biliyoruz ki bu lanetler durduk yere ortaya çıkmıyor. Jutsu dünyasında insanlar hissettikleri kötü duyguları bir kenara bırakmak yerine onları bastırdıkça bu negatif enerji yoğunlaşıyor ve en sonunda tak bir lanet olarak dünyaya geliyor. Mezarlıklar, hastaneler ve okullar gibi yerler bu enerjinin tavan yaptığı mekanlar. Çünkü bu tarz yerler insanların korkularıyla dolu. Kimse hastaneye eğlenmeye gitmez sonuçta, değil mi? En güçlü lanetler ise gerçekten korkunç olaylar, büyük trajediler veya toplu ölümler sonrasında ortaya çıkar. İnsanların bu travmaları negatif enerjiyi adeta bir şelale gibi akıtır ve sonuç olarak güçlü lanetler doğar. Yani bir lanetin ortaya çıkışına neyin sebep olduğunu anlamak için o bölgedeki insanların ne yaşadığını bilmek bile yeterli olabilir. Peki bu lanetler neye benziyor diyorsanız, işte orası bayağı ilginç. Lanetlerin bir şekli şemali yok. Çünkü tamamen korkulara göre şekil alıyorlar. Kimisinin devasa dişleri var. Kimisi hayvan formunda, kimisi ise insan suretinde ama ürpertici şekilde deforme olmuş. Kısaca yaratıcılıkta sınır yok. Hangi korku daha büyükse lanet de o kadar grotesk oluyor. Lanetler bazen o kadar acayip görünüyor ki bu ne abi? Direkt kabusun ta kendisi diye tepki verebilirsiniz. Aslında tam olarak kabusların vücut bulmuş halde diyebiliriz. Korkuyu düşünün. O korku lanetin vücut formunu belirliyor. Mesela çocukken palyaçolardan korkan biriyseniz bu lanet size It filmindeki gibi bir palyaço olarak gelebilir. Ya da diş doktorundan korkan biriyseniz kocaman dişler ve delici gözlerle bir lanet belirebilir. Eğlenceli değil mi? Aynen. Aynen amına koyayım. Lanetlerin sınıflandırılması korku seviyeleri. Bu lanetler de kendi içinde bir hiyerarşiye sahip. Her lanet güç seviyesine göre sınıflandırılıyor. Bizim RPG oyunlarındaki gibi seviyeler var burada da. Şimdi bunlara bakalım. 1. Düşük seviye lanetler. Bunlar genellikle zayıf, fiziksel gücü düşük olan lanetlerdir. Genelde küçük çaplı sorunlar çıkarır. Ama büyücüler için çok büyük tehlike oluşturmazlar. Kısaca bunlar kimseyi üzmez diyeceğimiz türden. 2. Orta seviye lanetler. Bu lanetler bir tık daha tehlikeli. Eğer yeterli tecrübeniz yoksa başınızı belaya sokabilirler. Jujutsu büyücüleri genelde grup halinde gelir ve işi bitirir. 3. Yüksek seviye lanetler. İşte bu seviyedeki lanetler için bir kahve molası verip ne yapıyorum ben diye bir düşünmek lazım. Çünkü bunlar ciddi anlamda tehlikeli ve başa çıkması çok zor. Güçlü bir büyücü değilseniz kaçın. Gerçekten. 4. Özel sınıf lanetler. Zirve burada. Bu lanetler resmen bir doğal afet gücünde. Durdurmak mı? Zor. Öldürmek mi? Daha da zor. Hatta imkansız. Genellikle antik zamanlardan gelen yıkıcı güce sahip yaratıklar. Sukuna gibi özel sınıf lanetler tam bir boss level. Özellikle özel sınıf lanetler dünyayı yok edebilecek kadar güçlü olabilirler. Sukuna gibi bir lanetle uğraşanlar zaten ya ölmüş ya da tarihe geçmiş olurlar. Bu lanetler tam anlamıyla her şeyi yıkıp geçecek potansiyele sahip. Yani Jujutsu dünyasında biri özel sınıf lanet derse oradan koşarak uzaklaşın derim. Lanetler nasıl yok edilir? Şimdi işin can alıcı kısmına geldik. Bu lanetler nasıl alt ediliyor? Tamam, korkutucu varlıkları olduklarını anladık. Peki nasıl kurtuluyoruz bunlardan? Öncelikle sıradan bir insanın lanetle baş etme şansı sıfırdır. Lanetlerle mücadele etmek için Jujutsu büyücülerine ihtiyacınız var. Bu büyücüler negatif enerjiyi kontrol edip lanetleri yok ederler. Lanetleri yenmek için onları aynı negatif enerjiyle vurmanız lazım. Ama tabii ki teknik gerekiyor. Jujutsu büyücüleri bu iş için özel eğitim alıyor. Örneğin Satoru Koja gibi bir adam lanetlerin üzerine bir bardak çay içip rahatlıkla dövüşür. Sonsuzluk tekniği sayesinde lanetler Goja'ya yaklaşamıyor bile. Adam resmen sizinle bizim aramızda büyük bir fark var diyerek olaylara son noktaya koyuyor. Ama her Jujutsu büyücüsü Gojo kadar şanslı değil. Bazıları lanetlerle baş etmek için ciddi anlamda çalışmak zorunda. Daha az yetenekli olan büyücüler lanetleri mühürlemeye çalışır. Çünkü öldürmek her zaman mümkün değil. Mühürlenmiş lanetler ise bir zaman bombası gibi bekler. Yani bir gün o mühür açılırsa işler çığırından çıkabilir. Lanetlerin insanlarla bağı. Lanetlerle insanlar arasında kaçınılmaz bir bağ var. Yani bir nevi insanlar olmadan lanetler de var olamaz. Kendi canavarını yaratan insanlar gibi düşünün.
Kısaca lanetler ve insanlar arasında simbiyotik bir ilişki var. Birimiz olmadan diğeri de olamıyor. Yuji Itado'nun durumu. Yuji Tsukuno'nun parmaklarını yediği için vücudunda bir lanet taşıyor. Bir yandan sıradan bir insan, diğer yandan ise Sukuna gibi bir lanetin varlığıyla yaşıyor. Bu onun iki dünyada birden var olması demek. Hem lanetle yaşıyor hem de lanetleri öldürmeye çalışıyor. İşte tam bir paradoks. Son söz. Lanetlerle barışmak mı, yok etmek mi? Jutsu dünyasında lanetler insanlardan besleniyor ve onları tehdit ediyor. Ama aynı zamanda onları yok etmek için de insanların içindeki gücü ortaya çıkıyor. Yani lanetler sadece birer düşman değil, aynı zamanda büyücülerin gelişmesi için birer fırsat. Bir nevi korkularla yüzleşmek gibi düşünün. Sonuç olarak lanetler dünyasında işler hiç kolay değil. Ama bu dünyada öyle sıkıcı bir yer değil. Eğer iyi bir büyücüyseniz lanetlerle dans etmek bile keyifli olabilir. Satoru Koca gibiyseniz. O başka. Adam resmen oyunu eklemiş. Yanında kızlar, havası yerinde, gözlüğü gözünde. Ama biz sıradan insanlar için tavsiyemiz stresten uzak durun. Lanet yaratmayın. İyi günler dilerim efendim. Kantiye ile kalın.